Kuşumu aldım, çiçeğimi taktım. Bugün Sensoji hakkında konuşacağız. Çiçeğimize günaydın diyelim. Yağmur yağmış ve bu çiçekçik dolmuş. Aslında ben bunu... Aykut, mikrofonu da tutmuyorum bu arada. Aslında ben bu çiçeği öldü zannetmiştim. Ama burada terk etmiştim. Ama öldürmeyen Allah öldürmüyor. Yaşıyor. Evet. Hava bu şekilde. Yine yağmur yağacak. Arkadaşlar böyle havalar insanı depresyona sürüklüyor gerçekten. Bugün size enerji veremiyorum ya. Siz bana enerji verin. Bu arada bir konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Shopify, Etsy'de mağaza açıyorum. Ekleyeceğim ürünler çok temsili ürünler olacak. Oraya yeni ürünler bol bol ekleyeceğim. Tişörtler, işte oyuncaklar, maskotlar, Japonya temalı, tarihi dokulardan oluşan geisha, maiko motifleri olan sake bardakları ekleyeceğim. Size mailimi aşağıya bırakacağım. Oradan diyelim ki Japonya'dan bir ürün istiyorsunuz. Ürünü biliyorsunuz, resmi var. Ortalama bir fiyat var kafanızda. Bana bu ürünü istiyorum diye yazın. Bir komisyonla size o ürünü gönderebiliyor olacağım. Sadece Japonya içinde satılan koleksiyon ürünleri var. Ya da mesela Japonya'dan bir ürün istiyorum, orijinal olsun istiyorum. Hani direkt o mağazadan alınsın istiyorum dediğiniz ürünler var. Bu durumda ben devreye gireceğim. Hani böyle Japonya'da bir arkadaş var ya o bize gönderir. Hani dediğiniz arkadaş olmak istiyorum. Uzun lafın kısası, bana hani istediğiniz herhangi bir ürün olursa mail adresinden ulaşabilirsiniz. Yardımcı olacağım. Bella. Evet. Hadi gidelim. Evet. Arkadaşlar Sensoji dedim. Sensoji Tokyo'daki en eski tapınak. Zaten tur şirketleri kesin Sensoji'yi planlara ekliyorlar. Niye ekliyorlar? Çünkü Sensoji tapınağı Asakusa bölgesinde bulunuyor. Asakusa bölgesinde de böyle eski Japonya, yani az çok hissedebilirsiniz. Tabii ki de Tokyo'da ne kadar hissedilebilir o biraz manidar, ama nasıl hissediyorsunuz? Satılan yiyecekler, hediyelikler tamamen geleneksel ürünlerden oluştuğu için siz hem zevk alacaksınız hem de... Yani Japonlar da bir şeye tapındığından değil de işte maksat turistik olsun, etkinlik olsun. Çok seviyorlar. İşleri düştü mü de bazen dua ederler. Sınavım iyi geçsin. Bizim ateistlerin uçakta imana gelmez. Babam da birazdan söyleyecek videoda. Ben belgesellerde bunu görüyordum diyecek. Siz de eğer ki böyle bir şeyi deneyimlemek isterseniz arkadaşlar, buradan rezervasyon da yaptırabilirsiniz bu siteden. Ya da oraya gidip direkt orada zaten hemen anlaşılıyor onlar. Böyle kimono giyiyorlar. Kimonodan kastım da hani böyle şirkete ait eski tarzda bir ceket giyiyorlar. Hasır şapkaları oluyor. Onları hemen tanırsınız. Zaten faytonların olduğu yerde duruyorlar. Burada fiyatlandırması bu şekilde. Tek kişi 12 dakikalık bir sürüş istediğiniz zaman 40 yen oluyor. Ben niye burada 40 diyorum? Ben her zaman 2-0'ı siliyorum arkadaşlar. Çünkü Japon yeninde 3-0 var. 2-0 var fazladan. Özür dilerim. Mesela 1 TL demiyor da 100 TL diyor. 1 TL için. O 2-0 fazla olmuş oluyor. Yani 100 yen onların 1 lirası. Öyle düşünün. Burada da 4000 yen, yani 40 yen. 40'ı işte şu anki kur 26 falan herhalde. 26 ile çarptığınız zaman hani ne kadar ettiğini görürsünüz. Ben burayı size bırakıyorum. Kredi kartı, nakit, hani geçiyor bunlar da. Fotoğraf zaten telefonunuzu verdiğinizde sürücü sizin için çekecektir. Buradan detaylara bakarsınız. Bu siteyi ben zaten aşağıya ekleyeceğim. Belgeselde gösteriyorlar Türkiye'de burayı. Belgeselde gösteriyorlarmış.
Faytonlar. Budur yani. İşte bunlardan bahsediyorum. Bu abilere ulaşırsanız size zaten hemen yardımcı olacaklardır. Around this area, here the Tendong is famous. Tendon. So if they try, we can come back here for dinner. Tendon, what kind of It's food like- is that? Fried fish or meat, vegetables, tempura, and put on the rice and sauce. Evet, tendon arkadaşlar. Oraya gittiğinizde Takumi tendonu tavsiye ediyor yemenizi. Pirinç üstüne, yani pilav üstüne kızartılmış işte sebzeler ve karides ya da hani balık vesaire. Menüde ne varsa, yanına miso çorbası. Bu arada şeye geldik ya, girişe geldik. Arkadaşlar sağdaki rüzgar tanrısı Fujin, soldaki de gök gürültüsü tanrısı Raijin. Sizi geldiğiniz zaman bu iki tanrı karşılayacak. Şimdi Sensoji Tapınağı neden ünlü dedik? Çünkü Tokyo'daki en eski tapınaklardan biri demiştim. Ama sadece bu değil. Bu tapınak aynı zamanda Buda'nın küllerine ev sahipliği yapıyor. Pagoda var 5 katlı. Orada tutuluyor. Ama aynı zamanda neden inşa edilmiş bu tapınak? Size bu bilgi vermek istiyorum. Şimdi Kaminarimon dediğimiz gök gürültüsü kapısına geldiğiniz zaman sizi iki koruyucu tanrı ve bir kırmızı büyük fener karşılıyor. Ben fener diyorum. Hani siz nasıl siz ne demek isterseniz diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun şans getirdiğine inanılıyor bu arada, bu kırmızı fenerin. Bu yüzden de hani kapıya asıyorlar. Bu fener bu arada 700 kilo. Hani altından falan geçerken çok öyle bakınmayın. Hemen geçin gidin. Çünkü çok korkunç. Bir de bu yakışıklı Panasonic'in kurucusu. Kendisi 1960 yılında büyük bir bağış yapıyor tapınağa ve bu tapınağın yenilenmesi bu kapıda dahil ön ayak olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın girişte yukarıda Kinryuzan yazıyor. Kinryuzan demek Altın Ejder Dağı demek. Bu tapınağın aslında adı Sensoji Tapınağı değil, Kannon Sensoji Tapınağı. Kannon da merhamet tanrısının bir diğer adı. Altın ejder olmasının sebebi de Kannon'un cennetten altın ejder görünümünde inen bir koruyucu tanrı olduğuna inanılması. Yani bahsetmediğim ne kaldı? Ben buraya notlar almıştım. Peki niye dağı? Altın Ejder Dağı demiştik. Arkadaşlar Budist kültürünün yani yansımaları genelde Çin'den geliyor Japonya'ya ve bu eskiden tapınaklar dağlara inşa edilirmiş Çin'de. Şimdi bakın Panasonic'in kurucusunun adını gördük. Şimdi de ejderi görüyoruz. Evet. Tek. Evet, abimiz çala dursun. Fener'in yine arka tarafında rüzgar, gök gürültüsü, tanrısı, kapısı yazıyor. Şimdi burası da Nakamise arkadaşlar. Nakamise Kaminarimon, yani bu gök gürültüsü kapısından girdiğinizde geleceğiniz çarşı pazar. Burası yaklaşık 200 metre. Geldi. Bakın arkadaşlar. 700 kiloluk feneri gördük. Kaminarimon'dan girdik. Nakamise. Bu uzun bir çarşı. Buradan yürüyoruz. Ozomon kapısına geliyoruz. Sonra da ana binaya gidiyoruz. Pagoda var. Görüyorsunuz. Pagoda Buda'nın küllerine ev sahipliği yapıyor. O da neden Japonya, yani uzak doğudaki bir ada neden Buda'nın küllerine sahip diye soracak olursanız arkadaşlar. Zamanında Sri Lanka ilişkileri güçlendirmek için Sri Lanka'daki bir tapınak Sensoji tapınağına bağış yapıyor. Daha doğrusu Japonya'ya Buda'nın küllerini veriyor. 1966 yılında. Bu da hani aradaki ilişkileri güçlendirmek, bağ kurmak vesaire vesaire için. Bu yüzden ilginç bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Bir de arkadaşlar burada Samurai Ninja Müzesi'nden bahsediyor. Hani o da çok yakında. Bir de aynı zamanda çay seremonisi.
Bu Japonların geleneksel, hani böyle karıştırıyorlar kasede, kimono giyiyorlar falan. Size çay sunuyorlar. O deneyimi de yaşamak isterseniz yine maiko.com adresinden çay seremonileriyle ilgili bilgi alabilir. Aynı zamanda da Samurai Ninja Müzesi deneyimiyle ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz. Yani Japonya'ya gitmeseniz bile eğer bir ilginiz varsa tavsiye ediyorum bu siteyi. Buradan bilgi alabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Bu arada bundan da hemen bahsedeyim. Burada gördüğünüz hayvanlar 12 ayı temsil ediyorlar Çin burçlarında. Aynı zamanda da Japonya'da her yıl bir hayvan figürü anılıyor. Mesela bu sene yılan yılı. İşte ben burada kaldığım sürede tavşan yılı, fare yılı, domuz yılı vesaire vesaire geçti gitti. O yüzden de hani geldiğinizde bu da güzel bir hediyelik olabilir. Bende de var. Birazdan çekerim, gösteririm. Başka bir videoda göstereyim size, olur mu? Evet, şimdi arkadaşlar gelelim bunun tarihine. Çok uzattım lafı biliyorum. Bana kızacaksınız ama bazı küçük bilgiler de vermeden geçemedim size. 628 yılında Asuka döneminde iki kardeş balık tutarlarken Sumida Nehri'nde, o zamanki adı farklı tabii ki, bir heykel buluyorlar. Heykeli suya atıyorlar, geri geliyor. Suya atıyorlar, geri geliyor. Bu iki kardeşin adı da Hanamari ile Takenari. Hinoki kardeşler diyeyim. Hinoki kardeşler böyle olunca diyorlar, bu heykelde bir keramet mi var arkadaş? Biz ne yapacağız bu heykelle? Sonra heykeli alıyorlar, efendilerine götürüyorlar. Hajino Nakatomo, bölgenin lordu. Siz kısaca Hacı diyebilirsiniz. Hacı'ya götürüyorlar. Hacı diyor ki ya bu nedir? Hemen diyor ki bu diyor merhamet tanrıçasının heykeli. Adam hani o heykelden nasıl bir keramet görüyor, nasıl bir enerji alıyor bilmiyorum. Derhal konağı tapınağa çeviriyor. Tapınağın olayı bu yani. Bir de işin ilginç tarafı, aslında bu tapınağa geldiğiniz zaman nehirde bulunan heykeli göremiyorsunuz. Heykeli görebilen üst düzey rahip sayısı bile çok azmış. Bakabilen de zaten bakmaktan kaçınıyormuş. Bir de bu heykelin işte 1000 kollu 11 tane yüzlü bir heykel olduğuna inanılıyor. Neden inanılıyor diyoruz? Kesinlikle heykelle ilgili konuşulmuyor. Yani heykeli gören de zaten heykelin neye benzediğini söylemiyor. Bu sadece hani dedikodulardan alınan bir bilgi. Ben ChatGPT'de dünyanın bilgisini araştırdım. Çıkmadı yani. 人形焼きちょっと食べた方がいいかメッチ。人形焼きは浅草のお菓子だ。 Bu tatlı geleneksel kek. Onu da denemenizi takımı tavsiye ediyor. Pek özel bir yanı yok ama diyor yemek gerekir. Evet, pişmaniye değil. Tabii ki kek yani. Annem pişmaniye diye yorumlamış. Kişiden kişiye değişiyor görüyorsunuz. Ama deneyimleyebilirsiniz. Neyse, bu iki kardeş arkadaşlar alıyorlar heykeli hacıya götürüyorlar. Dediğim gibi hacı da heykeli görür görmez tanıyor ve diyor ki bu diyor merhamet tanrıçasının heykeli. Ve bir anda dine dönmeye karar veriyor adam. O gün bugündür orası ibadet yeri. Bir de size ilginç bir bilgi daha vermek isterim. Rüzgar ve gök gürültüsü tanrısını gördük. Raijin ile Fujin. Bunların kafaları Edo döneminde yapılıyor arkadaşlar. Vücutları Showa döneminde yapılıyor. O da mesela çok ilginç. Neden diyeceksiniz? Bu tapınak 900'lü yıllarda yanıyor. O zaman yangınlar çok yaygın. Hani büyük bir yangın çıkıyor ve bu Kaminarimon yanıyor. Kurtarabildikleri tek şey de Raijin ve Fujin'in kafası. Bu tanrıların kafalarını saklıyorlar. Ta ki 1960 yılında Panasonic'in kurucusu büyük bir bağış yapıp hani heykelleri yeniletene, kapıyı yeniden inşa ettirene kadar. Evet, sonunda tapınağa geldik. Burası Mikuji. Mikuji'de bu yıl şanslı mı olacaksın, orta şanslı mı yoksa şanssız mı? Onu belirliyoruz. Ve eğer şanssızsanız da şuraya atıyorsunuz.
Burada demir var. Demiri asıyorsunuz. Sanırım ona bir şeyler yapıyorlar orada. Anne gel, bu yıl şanslı mıyız değil miyiz ona bakacağız. Şanssızsak oradaki yere asıyoruz. Şanssızsak. Şanslıysak cüzdana koyup eve götürüyorsun. Evet, deneyimleyebilirsiniz. Bu arada o Mikuji, bu şanslı mısın şanssız mısın olayı da 900'lü yıllarda bir tane rahip dağa çıkıyor. Dağdan iniyor, diyor ki bana bir vahiy geldi. Ondan sonra vahiy geldi diyor dedim ama aslında demiyor. Asla dememiş şöyle bir şey. Hatta bu yüz kehaneti oturdum ben yazdım. Bakın yüz kehanet de demiyor. Yani hiçbir şey söylemiyor. Ölümünden sonra bu rahip kutsallaştırılıyor. Ruhunun geleceği görebildiğine dair falan böyle efsaneler öğretiyor. Zaten her dinde olduğu gibi bu dinde de mezhepler var ve bu rahip Tendai mezhebine bağlı bir rahip. Bu sebeple rahip öldükten sonra mezhep artık ünlenmek için, yayılmak için mi bilmiyorum. Şey diyor işte, bu yazılan işte vahiyler, 100 tane vahiy kanondan indi, vahiy olarak geldi. Sırf onlar böyle söylediği için de bir efsane oluşuyor tabii ki. Ve zamanla buna kanonun 100 vahisi, kehaneti deniliyor. Bu şekilde başlıyor olay. Ama tabii ki bu şiir sisteminin Çin'den geldiğini söyleyen var. Çubuk çekme sisteminin Çin'den geldiği biliniyor tarihsel olarak. Ama bu vahiyinin geldiğinin tarihi bir kanıtı yok. Sadece dini bir efsane. Onu da belirtmiş olayım sizlere. Vaa. Normal. Atıyorsun, salkalayıp bir tane çubuk çıkarıyorsun. ...81 çıktı. 81. Aynen. Ters çevir bakayım. Bir de arkadaşlar yüzü nasıl ilişkilendireceğiz o Mikuji ile diye sorarsanız da buraya gittiğiniz zaman 100 tane çekmece var arkadaşlar. Her birinin içinde bir tane fal var. İşte hani 100 kehanetten birini çekmiş oluyorsunuz siz de. Çubuktan çıkan sayıya bakıyorsunuz falan böyle. Basically, this is best one is Daikichi, Kichi, Chukichi, Shokichi, Suekichi, Kyo, Daikyo, Mechan, Techan, Koko, Ha. Anne Koko. Ha. So Anne is middle, Ha. not bad, not good. And your one and my one is Yine kendi çabamla uğraşacağım bir yıl. Adet yani bilmiyorum, belki de marketing strateji olabilir, bir pazarlama harikası. 7 tane, aslında 7'den fazla ama hani temel olarak 7 tane şans efekti var burada. İşte çok şanslı olacaksın, biraz daha çoktan az, bir tık daha az, orta, hani idare eder, küçük şans, kötü şans, çok kötü şans falan diye gidiyor böyle. %70'e 30 kuralı varmış. Her tapınak bunu uygulamıyor artık ama eskiden öyleymiş. %70 kötü şans, %30 iyi şans koyuyorlarmış. Neden daha çok kötü şans koyuyorlar derseniz içine de hani insanların farkındalığını arttırmak, insanları düzeltmeye çalışmak, dikkatli olun demek vesaire vesaire. Artık size bırakıyorum yorumlamayı. Bende de işte sıradan şans geldi. Anneme küçük şans geldi. Ben önce zannettim. Hani kötü mü bu? Neyse yani bunun olayı bu. Para atıyorsun. 1 yen yani 100 yen atıyorsun. Sallıyorsun. Çubuğu çekiyorsun. Çubuktaki numaradaki işte çekmeceyi açıp alıyorsun. Bakıyorsun şanslı mıyım, şanssız mıyım? Çok kötü şans gelirse sadece o gösterdiğim az önce demiri asıyorsunuz. Ona da sebebi şuymuş. Kötü şansı mühürlüyormuşsunuz bu katlama yöntemiyle.
Ben işte kötü kaderimi bağlıyorum gibi bir anlama geliyormuş o. Tapınak tarafından da zaten tavsiye ediliyor bunu yapmanız. Bela. Şimdi tapınağın dumanında yıkanacağız. Şimdi bu arada arkadaşlar bu dumanın olayı da şu. Eğer dumanda yıkanırsanız sizi saflaştırdığı, temizlediği, işte zihninizi açtığı, ondan sonra vücudunuzda herhangi bir yara, eklemsel bir problem varsa iyileştirdiğine inanılıyor. Bu yüzden de hani tapınağa gelenler genelde dumanla şöyle bir yıkanıyorlar. Bu da böyle bir bilgi. Hani siz de şöyle bir altından geçebilirsiniz. Bayağı tutu kokuyor yani. Elimizi. Evet. Tapınağı. Bangkok'ta bizi fışkiyelediler. Burada da Süpürgeyle sus. sürekli bir su. Orada yıkıyormuşuz elimizi. First left hand and right hand wash and mouth and finish. Evet, görüyorsunuz beni. Hemen yanlış yapıyorum. Biz sağ el tutulur, sağdan alınır diye öğretildiği için küçüklükten beri ben gene sağdan başlıyorum orada. Ama aslında arkadaşlar geliyor. Şu an çok pis hissediyorum çünkü millet elini orada yıkıyor, suyu oradan alıyoruz ve ağzımıza o suyu değdiriyoruz falan. Korona loading. めっちゃもうコロナ Buda'ya gittim. Camiye gittim. Buda'ya gittim, camiye gittim. Buda'nın ayaklarının altındaki yazılara kadar gördüm. Değil mi? Şimdi Tokyo'da tapınaktayız. Pagoda burası arkadaşlar, 5 katlı. Buda'nın küllerinin olduğu. Ama ben hiç yani şey görmüyorum. Japonlar pek tapınmadığı için genelde dilek dilemeyi, böyle olayları seviyorlar. İşte kutuyu sallayayım, mikuji dedikleri, işte şanslı mıyım, şanssız mıyım ona bakayım. Aslında eskiden Türkiye'de de vardı böyle bir şeyler sanki. Çok yanlış hatırlamıyorsam. Bizde caminin veya bir yatıra gidilip dilek bağlanıyor. Ha öyle şeyler değil mi? Ermiş kişilerin, evliyaların mezarlarına bağlı. Pek kalmadı ama eskiden de Burada da sanırım. tapınağa gelip dilek diliyorlar. Hemen Now it's hemen modern aynı world, şey. so I will donate my credit card. Kartla bağış alıyor musunuz? Evet. Ana bölüme geldik. Buradan sonrasında arkadaşlar içeri giriyorsunuz, para atıyorsunuz, dilek diliyorsunuz. Yani bu kadar. Beklemeye devam ediyoruz. Şimdi ben bu kadar tapınağı ve kutsal yeri gezdikten sonra akşam saat 5'te de göğe yükseleceğim. Onun videosunu da ayrıca atarsın. Şeye ereceğiz yani tüm dünyanın tüm şeylerini gezip. Çok şükür ama ben mutluyum. Gerçekten bütün inançların neredeyse ibadet yerlerini geziyorum. Ya tabii inanç insanın içinden gelir. Hani onu isimlendirmek yine insana kalır. Biz de şahit oluyoruz nerede ne oluyor, ne bitiyor diye. Saygımız da sonsuz zaten. Geziyoruz işte buraya gelen. İstediğiniz kadar işte Hristiyan olun, Müslüman olun. Gelip geziyorsunuz yani. Bu yani Japonya. Aha da bu yani. Katılıyorum. Aha bu Japon. Aha bu bina. Birkaç hediyelik, birkaç yerel yiyecek. Bu yani. Giriş burası. Kafayı kaldırdığınızda ejderin eski çizimini göreceksiniz. Bu da göreceğiniz görüntü arkadaşlar. Ben bunu internetten aldım. Normalde fotoğraf, video çekilmesi yasaktı. Biz de saygı duyduk tabii haliyle. Bu arada atılan para da 5 yen. Yani bu delikli küçük bir para
genelde atılıyormuş dilek dilerken. Siz de hani büyük paralar kaybetmeyin orada. Karavan var. Taksi şoföre ulaşamıyorsunuz. Ama nakit ödeyeceğinizde şu tasa koyuyorsunuz. Paranın üstünde oradan veriyor. Ya da kredi kartı ya da QR kodla ödeme yapabiliyorsunuz. Kapıyı kendimiz açıp kapatmıyoruz. Taksici açıp kapatıyor. Şöyle bindik. Şimdi de Skytree'ye gidiyoruz. Geldik. Evet, şimdi tüm bilgileri buradan alacağız. 634 metreymiş. 634 metre ama tabii 634. metreye çıkamıyorsunuz arkadaşlar. En yüksek nokta 450 metre olması lazım. Skytree'ye geldik. 5 için bilet almıştık fakat geç de olsa girmemize izin verildi, yani sorun yok dediler. O da iyi bir şey bence. Bu arada arkadaşlar internetten online hani rezervasyon yaptırdıysanız bile QR kod okutarak fiziksel o bileti çıktısını almanız gerekiyor. Japonya. Ne var QR'ı gösterip geçsem diyeceksiniz ama maalesef yani. Hem de size yani hatıra tabii. O da bir hatıra bakın. Bunlar da fiyatlandırmalar. Bakın Tokyo Skytree yazıyor. Logoyu gördünüz. Değil mi? Her şey çok güzel gözüküyor. Adam sitenin adını bile tokyoskytree.co yapmış. Hani yüksekliği, her şeyi çok güzel. İşte tanıtmış falan. Sanki orijinal site edasıyla resimler koymuş bilmem ne. Ama bakın mesela fiyatlandırmaya geldiğiniz zaman ne görüyorsunuz? Diyor ki normal bir bilet diyor 42 dolar diyor. Eğer ki diyor combo bilet almak isterseniz 68 dolar diyor. Zaten burada işkilleneceksiniz. Niye? Japon yeni kullanıyorlar Japonya'da. Dolar kullanmıyorlar bir kere. Dolarla belirtmez. Yenle belirtir size. Ödeme yöntemine geçtiğiniz zaman onu hani hangi para birimiyle değiştireceğinize kendiniz karar verirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Bu sitelere aldanmayın. Aman diyeyim dikkat edin. Orijinal mi değil mi bilmeden paranızı buralara kaptırmayın. Neredeyse 2 katı fiyat çıkarıyor yani. Orijinalinin zaten sonunda .jp olur. Japonya kodlu. Ben size şimdi orijinalini de göstereceğim. Orijinal sitemiz bu arkadaşlar. Logosu bu. Skytree, tamam mı? Tokyo. Buradan her türlü bilete, bilgiye vesaireye ulaşabilirsiniz. 42 dolar da değil. Görüyorsunuz. 21 yen. Combo bilet 31 yen. Hani o 2 yen zaten dolardan düşük. 62 dolar falan olması mümkün değil yani. Aman diyeyim, bu sitelere dikkat edin. Paranızı kaptırmayın. Zaten genelde bu tarz sitelerin en altında şu yazar arkadaşlar. Bak bir de orijinal siteyi vermiş. Online reservations can also be made on the Tokyo Skytree official website. Bunlara dikkat edin. Tamam mı? Ya ben zaten oradan yapabiliyorsam sen niye bu siteyi açtın? Niye bu sayfayı açtın? Ve niye yanlış yönlendiriyorsun? Bir de bu reklamda çıktı. Ben ilk araştırırken dedim ki dedim ya bilgileri buradan alayım falan dedim. Fiyata geldim. Bir şeyler oturmadı kafamda. Sonra fark ettim ki So there is a four lift, and every lift has representing the season, and this lift is including summer. 4 tane asansör varmış. Her asansör bir sezonu temsil ediyormuş. Bu yaz sezonuymuş. Next up is the Tokyo Skytree Temple Deck, floor 350.
Şimdi şöyle, burası kalabalık. Ben size çok fazla çekim yapmak istemedim. Çünkü buraya gelip bu anı yaşamanızı isterim. Bakın. Sıralar, kuyruklar, işte bir şeyler. Sürekli bir yerler boşalıyor. Hemen girebiliyorsunuz araya. Şehrin manzarasının peki güzelliği. Kaçta gitti kızlar? Biz şu anda 350 metredeyiz. Her manzaranın üstünde şu şekilde ekranlar var. Hani şu anda neredesiniz? Gündüz gece görünümleri, işte efendime söyleyeyim. Şöyle zaten köşede kuzeydoğu 360 derece görünüm yazıyor. Burada aynı zamanda şey hizmeti de var. Yani buraya gelip fotoğraf çektirip belli bir ücretle hani daha güzel bir fotoğrafa sahip olabiliyorsunuz. Bira fiyatı mesela 8 yen. Tortilla cipsi, karışık fındık fıstık. Hem manzaramı izlerim, hem keyfimi yapar, hem biramı içerim derseniz bunlara da sahip olabiliyor musunuz? Limonata falan da varmış. Güzel. Hazır buradayken içecek alalım dedik. Annem dondurma, babam da bira aldı ve toplamda 1700 yen tuttu. Şöyle şeyi de göstereyim. Şu şekilde. 1760 tutmuş. Bu manzara keyfi için değer bence. Ben tortilla cipsi ve bira aldım. Şu güzelliğe bakın. Evet, sizler için de yudumluyorum. Kanpai. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yapın. İstediğiniz bir video içerik varsa yazın bana. Ben elimden geleni yapacağım. Kulaklık düştü. Ara, mikrofon tutmuyormuşum ya ben. Kuşumu unutmuşum. Evet. Arkadaşlar böyle. Bir de daha önce de bahsettiğim gibi yine burada mail koyuyorum. Mail adresi ben. Oradan bana ulaşabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir yorum varsa iletişime geçelim, konuşalım. Ben sizin için arar bulurum. İkinci el kamera lensleri Mehmetcan'ımla bu konuyu konuşmuştuk. Yani Nintendo Switch var ama cover almak istiyorsunuz. Sevdiğiniz bir model var. Ben size buradan gönderirim. Gibi. Bella. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.